Günaydınlar, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün sabah konuğum Pınar Gül Hanım. Merhabalar Pınar Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, sağ olun. Sizler nasılsınız Pınar Hanım? İyi, sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, Türk Kadın Hareketi Başkanı Sayın Pınar Gül'le bugün yine Türkiye'nin önemli meselelerini ve özellikle de kadın sorunlarını ele almayı düşünüyoruz. Pınar Hanım, Medeni Kanun'un haftasındaydık. Medeni Kanun'un yıl dönümüydü. Tabii Türk kadınları açısından çok önemli gelişmeler sağlandı. Öncelikle bu konuda Türk Kadın Hareketi'nin bakış açısını günümüzle kıyaslandığı zaman ne getirdi, ne götürdü? Türk kadını nereye koyuyor bu? Öncelikle bunu sizden alabilir miyiz? Tamam, medeni yasayla başlayacak olmak güzel 100. yılı bu yıl. Tabii hemen başlamadan medeni yasanın 1926'da kabul edilmesini sağlayan toplum tarafından tartışmalarla kadınlara iletilmesini sağlayan Türk Kadınlar Birliği'ni ve Nezih Muhittin ve arkadaşlarını anımsamadan başlamayalım. O dönemde biliyorsunuz, şöyle söyleyeyim, Atatürk hiçbir devrimini toplumla paylaşmadan, toplumu ikna etmeden telaffuz etmedi. Medeni yasanın kabulü sırasında da Türk kadını yine her zamanki gibi üzerine düşen görevleri yaparak pek çok noktada toplantılar düzenleyip medeni yasanın Türk kadınına nasıl faydalı olacağı noktalarında tartışmalar yaptı ve toplumu bu konuda hazırladı diyebiliriz. Tabii velayet hakkı, miras hakkı, tanıklık konusu, boşanma, tek taraflı boşanmanın olamayacağı, evlilik müessesenin kurulları, kararları medeni yasa ile Türk kadının hayatına girdi. Kadının toplumsallaşması, görünür olması, kamu hayatında yer alması hep medeni yasanın ürünleri. Tabii o günlerden bugünlere pek çok değişiklik yapıldı. Bu değişikliklerden en önemlisi ailenin reisi erkektir yerine ailenin reisi ibaresi kaldırıldı. Kadın ve erkek eşittir. Daha sonra bu eşitliği sağlamak için devlet görevlidir ve yapılacak kadın ve erkek arasındaki eşitliği sağlamak üzere yapılacak şeyler eşitliğin aleyhine düşünülemez diyerek pozitif ayrımcılık ilkesi de yasalarımıza yerleşmiş oldu. Tabii bütün bunlar kadının kamusal hayatta, toplumsal hayatta, çalışma hayatında, ev yaşamında bir takım haklar elde etmesi ve bu elde ettiği hakları da yaşamına geçirmesiyle yakından ilgili. Ancak dün haberlerde vardı, 6 tane kadın eşlerinden ayrılmak istedikleri için farklı illerde eşleri tarafından öldürüldü. Şimdi Evet. tabii kadına şiddet denildiği zaman sokaktan geçen birisinden gelmiyor bu şiddet. Ailenin içinden geliyor. Ailenin büyüklerinden, babadan, kocadan, abiden, amcadan. Yani ailenin erkekleri tarafından öldürülmüş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu yaşadığımız hayatın yasalarla toplum yaşamı arasındaki farklılıklarını da ortaya koyuyor. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki ekonomik, sosyal, siyasal her bakımdan sorunlarımız var, kültürel sorunlarımız var ve bu sorunlar toplum yaşamında genellikle kadın ve çocuk üzerinde son derece olumsuz bir tabloyla karşımıza çıkıyor. Kadınlar şiddete uğruyor, çocuklar eğitim haklarından mahrum kalıyor, uyuşturucuyla karşı karşıya, alkolle. Böyle sıkıntılı bir süreci yaşıyoruz. Fakat medeni yasamızın varlığı tabii ki çok önemli. Dilerim önümüzdeki yıllarda daha da geliştirerek kadınlar ve çocuklar ve ülkede yaşayan herkes için olumlu sonuçlar çıkaracak yeni düzenlemeler yaşarız. Peki İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının bunda etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? Yani şiddet tabii her dönemde vardı. Özellikle bu iktidarla yüzde ne bileyim 400 hesaplamalar yapılıyor veya daha fazlasına da çıkmış olabilir şu anda. Hakikaten arttı. Bunların tabii tarikatlaşma, cemaatleşme, ekonomik etkileri olabilir.
eğitimsizlik olabilir, işte göç sorunları olabilir ama temel nedeni olarak neyi görüyorsunuz? Temel nedenleri diyeyim aslında. Bu derinlemesine olarak nasıl çözülebilir? Çünkü çok yoğunlaştı hakikaten ve en yakınları tarafından öldürülüyorlar. Evet. Evet. Yani İstanbul Sözleşmesi önemli bir dayanak noktasıydı kadınlar açısından. İstanbul Sözleşmesi bir ceza sözleşmesi değil. Devletin kadın ve erkek arasındaki veya aile içindeki ilişkileri daha olumlu bir noktaya taşıması için edineceği görevler ve yükümlülükler vardı içinde. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle nasıl mücadele edilecek? Hangi aşamalarda toplum yaşamından bu zararlı eşitsizlik kaldırılacak? Bununla ilgili bir yönlendirme sözleşmesidir. Aynı şekilde iç hukukumuzda 6284 sayılı yasada İstanbul Sözleşmesi'nin iç hukuktaki yansımasıdır. Bunlar var. Yani İstanbul Sözleşmesi tek başına bir kadının yaşamını kurtarmaya yönelik bir çözüm olmayabilir. Fakat bütün toplum yaşamında her aşamada bunları ele almak, 6284'ü etkin uygulamak, eğitimde, sağlıkta, her alanda bazı olumlu ve iyileştirmeler, insan yaşamındaki olumluluklar artarsa kadın ve çocuklara karşı uygulanılan şiddetle baş edilebilir. Ama toplum öyle bir noktaya geldi ki sevgili Ayça Hanım, dün Milli Eğitim Bakanlığı biliyorsunuz Evet. okullara, anaokulundan lise son sınıfa kadar Ramazan'la ilişkisini sorgulayacak bir genelgeler bütünü yolladı. Hatta üniversitelere cuma saatinde ders koymayın veya sınav koymayın. Şimdi hal böyle olunca aile yaşamı e, bundan muaf değil. Yani bu genelgeleri okula yolluyorsunuz ama bu genelgeler bütün bir toplumun yaşamını da belirleyecek roller oynuyor. Tarikatlar, cemaatler vesaire. Toplumda bir gericileşme, bir yandan da bir bölücülük saldırısı hakim. Bütün bunlar şiddeti doğuran sebepler. Aynı zamanda medyada yansıyan görüntüler. Küçücük çocukların birbirini bıçakladığı bir toplumda kadına yönelik şiddeti önlemek için bütün bir toplumun yeniden kültürel olarak düzenlenmesi gerekiyor. Yani sadece İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması tek başına şiddeti arttırmaz ama İstanbul Sözleşmesi şiddetin nasıl önleneceğine ilişkin bir takım çözümler sunan bir sözleşmeydi. Tabii bu elimizdeki gücü azaltan bir şey. Yine İstanbul Sözleşmesi ile yaşıyor olsaydık bazı güçlerimiz, bazı dayanak noktalarımız olabilirdi kadınlar olarak. Şimdi 6284'e yaslanmaya çalışıyoruz ama biliyorsunuz ağızlarını açınca siyasiler 6284'e saldırıyor. O da yetmezmiş gibi işte bugün kutladığımız medeni yasaya saldırıyorlar. Çünkü onlar için medeniyet sanırım başka türlü tarif ediliyor. Yani bizim tarifimizden farklı bir medeniyet algıları olduğu kesin. Tabii tabii. Ben bu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili hani bir şey soracağım. Aslında hukukçuları da ilgilendiren bir şey bilemiyoruz ama bu uluslararası sözleşmelerin tek gecelik kararnameyle iptal edilemeyeceği söylenmişti. Yani bilemiyorum, bu konuda bir bilgi alabildiniz mi? Acaba bu iktidar gidebilse tekrardan yürürlüğe konur mu? Çünkü hani uluslararası bir boyutu da var o sözleşmenin. Tabii Ve o bizim Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve aslında bakarsanız İstanbul'da imzalandığı için İstanbul Sözleşmesi ismini de aldı. Elbette iktidar fark ettiğinde ya da değiştiğinde ya da farklı bir uygulamaya gitmeye çalıştığında yeniden bu sözleşmeye taraf olunabilir. Bununla ilgili yasal süreçleri başlattı bazı kurumlar. Ancak anlıyoruz ki herhangi bir sonucu elde edemediler. Öyle anlaşılıyor. Hoş, yasaların uygulanması konusunda da bir takım zafiyetlerin olduğu çok açık. İnsanlar konuşurlarken adaletin olmadığından söz ediyorlar. Ne kadarıyla hayatımızda adalet var, ne kadarıyla ülke içinde sorunlarımızı yasal olarak, hukuki olarak çözebiliyoruz. O da ayrı bir tartışma konusu. Ama İstanbul Sözleşmesi
uluslararası bir sözleşme niteliğinde yok olmadı. Bizim hayatımızdan bir kararnameyle çıktı ama aslında yok olmadı. Öyle bir sözleşme insanlığın bilincinde bir dayanak olarak hala var. Nitekim bizim iç hukukumuzda 6284 var. Yeniden değiştirilebilir ve veya daha iyi sözleşmelere de taraf olunabilir. Yani bu her zaman mümkün. Bütün mesele, siz de katılacaksınız bu fikrime, kimsesizlerin kimsesi olmaya karar vermekle ilgili. Yani iktidarın, devletin yeniden cumhuriyet değerlerine dönmesi ve kimsesizlerin kimsesi olmaya karar vermesiyle, halkı ulusal çıkarları için çalışmasıyla ilişkili bütün bunlar. Böyle bir karar verdiğinizde kadınınız içinde, çocuğunuz içinde, büyükleriniz içinde, çünkü İstanbul Sözleşmesi sadece kadına yönelik şiddeti engellemeye dönük değildir. Aile içi şiddeti engellemeye dönüktür. Dolayısıyla yaşlılara uygulanan şiddet, çocuklara uygulanan şiddet de İstanbul Sözleşmesi kapsamındadır. Ve siz kimsesizlerin kimsesi olmaya karar verdiğinizde yaşlınızı da, kadını da, çocuğu da koruma şansına sahip olabilirsiniz. Bu iktidarın sahip olacağı bir bakış açısı, bir halka için çalışma talebidir aslında. Evet, şimdi Pınar Hanım, sizin de bir açıklamanız olmuştu bu Mihal Gazi Belediye Başkanı üzerinden. Bir tartışmalar dönüyordu. Yani bir yerel kıyafetli bir belediye başkanı gibi görünüyor. Tabii iktidara mensup bir insan. Daha önce de işte bu işte bazı şirketlerle ilgili işte maden arama vesaire o konulara destek olan bir insan. Yani işte Eskişehir'deki siyanürle maden arama olayında işte Cengiz Holding'e destek olan bir insan. Yani tartışmalar ama kıyafet üzerinden döndü. Yani bir başka bir siyasi partinin mensubunun kıyafetiyle ilgili bir eleştirisi olmuş bu insana. Şimdi sizin de bir açıklamanız olmuştu. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii bu konulara çekiliyor insanlar ama yani ama doğrusu nedir, ne değildir? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şöyle, bir vatandaşın kılığıyla, kıyafetiyle ilgili bir yargıda bulunmak hiç kimsenin haddi değil. İnsanlar şalvarla da gezer, mini etekle de gezer, ne istiyorlarsa onları giyerler. Ama siz bir makamın sahibiyseniz, artık o sizden çıkar, topluma mal olmuş bir kişisiniz, görevleriniz var, sorumluluklarınız var ve o makama saygı nedeniyle makamın gerektirdiği kılığı, kıyafeti giymek durumundasınız. Şimdi dolayısıyla biz belediye başkanının şahsında şalvarına laf etmekten ziyade bir belediye başkanının temsil ettiği görev ve temsil ettiği makam nedeniyle zorunlu bir kıyafete sahip olması gerektiğini düşünüyoruz. Tabii şöyle bir şey var Ayça Hanım, bu topyekün bir bozulmanın göstergesi. Yani bir belediye başkanısınız, sahip olduğunuz görevler ve sorumluluklar var. Buna uygun kıyafeti dilediğiniz gibi hem de bir Anadolu kadını bu şekilde giyinir şeklinde bir de böyle bazı sempatik şeyler kullanarak değiştirmeye çalıştığınızda Milli Eğitim Bakanı da laiklik ilkesini çat diye böyle çiğner. Anaokulundan liseye kadar çocukları bir takım şeylerle zorunlu bırakır. Yani bazı ilkeleri çiğnemeye karar verdiğinizde bu çiğneme yöntemi Cumhuriyet'in tasfiyesine kadar ilerletilebilir. Bunları konuşabiliriz. Yani bu Cumhuriyet'in laik Türkiye Cumhuriyeti'nin tasfiyesine dönük adımlardan sadece bir tanesi. Ben hafifleterek diyebiliriz ki makama saygı nedeniyle insan ona uygun giyinmelidir bir belediye başkanı diyebiliriz. Ama asıl itibariyle Cumhuriyet laik Türkiye Cumhuriyeti'ne dönük bir saldırı olarak da görebiliriz bütün bunları. Yani hepsi birbiriyle çok yakından ilişkili. Ekonomik anlamda kamu iktisadi teşekküllerinin satılması ve halkın ekonomiden yana can damarlarının kesilmesi. Efendim yurt dışıyla yakından böyle
neredeyse kapitülasyona varacak bir takım anlaşmaların, sözleşmelerin yapılması, bağımlılıklar yaratılması, sanayinin çökertilmesi, laiklik ilkesinin yerle bir edilecek uygulamalar yapılması. Bu arada sadece iktidara dönük değil bu eleştiri. Muhalefet de laiklik ilkesinin sorun olmadığını çok defalar ifade etti. Çarşafların üstüne muhalefet partilerinin rozetleri takıldı. Yani topyekün bir eleştiri bu, aslına bakarsanız herhangi bir kesime değil. Laiklik ilkesi, eğitim hakkı, insanların özgürce yaşama ve kendini ifade etme hakkı, insanların ödü patlıyor herhangi bir söz söylemeye. Dolayısıyla bütün bunlar topyekün bir cumhuriyet kültürünü yok etmeye dönük bir saldırının ipuçları, saldırının parçaları diyebiliriz. Bize düşen de ne bu durumda? Biz de Cumhuriyete dört elle sarılmak durumundayız. Sadece Cumhuriyete değil, Atatürk ilkelerine, devrimlerine, Türkiye'nin kuruluş felsefesine, Türkiye sahipsiz değil. Her gün meclisi izledikçe, haberleri izledikçe insan bir tarafından vurulmuş gibi oluyor. Çünkü bütün bunlar Türkiye'nin terk edilmesine sebep oluyor Ayça Hanım. Gençlerin gitmesine sebep oluyor. Her gün belediye başkanı sahneye çıkıyor yaşmağıyla, şalvarıyla. Çocuklar bir anda paniğe kapılıyorlar. Bu mudur belediye başkanlığı? Yarın öbür gün bizim kıyafetimize de karışılacak. Öğrenciler eyvah cuma namazında ders konulmuyor. Bu mudur? Özgür, laik, bilimsel eğitim. Bunun arkasından bize neler dönecek diye yaşam hakkına bir saldırı olarak algılayıp gençlerimiz ülkemizi terk ediyor. Dolayısıyla Türkiye ciddi sıkıntılarla karşı karşıya. Siz bana bir belediye başkanı soruyorsunuz. Ben size durumu izah etmek için bambaşka noktalara gidecek konular açmak zorunda kalıyorum. Yani genel bakmak lazım. Evet, genel bir bozulma, yozlaşma var. Şimdi tabii buradan hemen hani şapka kanunu, kılık kıyafet devrimi, onlara dönebiliriz. Çünkü işte son dönemlerde gündeme gelen işte İskilipli Atıf, yok efendim şapka kanununa muhalefet ettiği için asıldı gibi yalanlar var. Aslında Cumhuriyete hainlik, Cumhuriyetten önce de hainliği var bu insanın. O ayrı konu, Kurtuluş Savaşı'nda. Yani böyle rahatsız bir takım insanlar her dönemde şeye karşı, yani ülkesinin aleyhine hareket eden bir takım insanlar devşiriliyor. İşte Şeyh Said, Seyit Rıza'sından tutun İskilipli Atıf gibi. Ancak bu insanlara övgü düzmek bu iktidar zamanında prim yapıyor ki bu insanlara övgü düzenler bir yerlere geliyor. Ne bileyim, cenazesine giden bakan olabiliyor gibi. Şimdi bu kılık kıyafet devrimi konusunda siz nasıl bir açıklık getirebilirsiniz? Yani şapka kanunu veya işte az önce açıkladınız aslında, yani bazı görevlerde olan insanların bir seçiciliğinin olması lazım veya topluma bir rol model, en azından temiz, düzgün giyinmesi şeydir, yani elzemdir. Çünkü öğretmenler de böyledir mesela. Veya ne bileyim, doktor kıyafetini giyecektir. Herkes işini yapacaktır. Yani bunun bu normal bir şeydir yani. Yani sıradan bir insan olarak işte bir kıyafetle gittiğiniz zaman, yani bu kıyafet ayrımı ile ilgili bir şey değil. Derli toplu giyinmek diye bir şey var. Hani o Anadolu kıyafetlerini hepimiz severiz. O ayrı bir şey ama yani nasıl açıklarsınız komple bunları? Sevgili Ayça Hanım, şimdi düğüne gidiyorsunuz. Düğüne giderken evde temizlik yaptığınız kıyafetinizle gitmiyorsunuz. Bir cenazeye gidiyorsunuz. Yine ona keza plajda dolaştığınız kıyafetle cenazeye gitmiyorsunuz. Dolayısıyla her ortamın, yani toplum yaşamını belirleyen her aşamanın bir kıyafeti, bir durumu, bir üslubu var. O bakımdan belediye başkanı hanımefendinin pazarda dolaşır gibi makamına gelmiş olması doğru bir şey değil. Bunu eleştiriyoruz. Fakat bunu siyasi nedenlerle de eleştirebiliriz. Yaptığı uygulamalarla eleştiririz. Bu kadın olduğu için eleştiriden muaf değil bu hanımefendi. Çünkü kadın olmak, kadın hareketinin de kadın olmaktan kaynaklanan sorunları tartışmak başka bir şeydir.
Ya da cinsiyetiniz kadın olduğu halde erkeklerin size önerdiği her türlü hareketi yaparsınız ve kadın olmak size bir muafiyet taşımaz. Tabii Kılık erkek de olsa kıyafet de yani erkek de olsa o, tabii evet. tabii bakın buradan kesinlikle sözlerimiz yanlış anlaşılmasın. Muhafazakar dünyada başı bağlı hanımların en az bizim kadar mücadelede yeri var. Kendi yaşamlarını daha eşit, daha özgür, daha adil kılmak için onlar da çok çaba sarf ediyorlar ve kesinlikle bir kadının başını bağlaması onu bir tarafa mahkum ediyor. Ama erkeklerin kılığından, kıyafetinden hangi tarafta olduğunu anlamamız mümkün değil. Bu ayrımcılığı bile yine kadınlar üzerinden yapıyor olmalarını esefle kınıyorum açıkçası. Evet. Amacımız kadınların saçını örtüyor, örtmüyor o tartışmaya girmek değil. Amacımız bu ülkede yaşayan kadınların her birimizin daha çocukluğumuzdan bildiği her makamın, her ortamın, her gidilecek toplumsal işin bir kıyafeti olduğunu biliyor olmamız gerek. Biliyoruz da. Nitekim bütün bunlar kılık kıyafet devrimine karşı olmak kabul. Efendim vatana ihanet, bu Seyit Rızalardan filan söz ediyorsunuz. Aslında bunlar tarihin içine hapsedilmişti. Yeniden bunları hortlatanların Türkiye ile olan ilişkisini gözden geçirmek gerekir. Yoksa ona Türkiye Cumhuriyeti bir değer biçmiş ve bir yere koymuştu bu insanları. Onları neden Şimdi hortlatma ihtiyacı hissettiklerine ilişkin bu insanların edimlerine bakmak lazım, faaliyetlerine bakmak lazım. Ve bütün evet. buradan ulusun kendi çıkarları açısından kimin ne söylediğini, daha doğrusu kimin ne işle meşgul olduğunu iyice anlaması gerekir. Aynesi iştir, kişinin lafına bakılmaz misali. Ne iş yapıyorlar, ülkeye nasıl bir çıkar sağlıyorlar, ulusa nasıl hizmet ediyorlar, hepimizin buralara dikkatle bakmamız gerekiyor. Evet, şimdi Eskişehir'de madenlerimizin, bu belediye başkanı hanımla ilgili söylemek istiyorum. Madenlerimizin Cengiz Holding'e verilmesi ve orada siyanürle altın aranması, maden aranması. Çünkü orada nadir elementler de var. Söz konusuyken 2024 yılında bu bayan gidiyor Cengiz Holding'in yanında yer alıyor. Halkın yanında değil. Eskişehir halkı da bu bayana tepki gösteriyor. Şimdi işte bu bayanın bu faaliyetlerinden dolayı değil hemen kılık kıyafete dikkat çekiyorlar. Şimdi bu bayan bir broşür bastırıyor. Yani o dönemde broşür bastırıyorlar. İşte Atatürk topraklarımızın millileştirilmesini istedi, halkın yararına sunulmasını istedi gibi. Yani burada bende tam metni var. Milletimizin yararına işte hızlıca sunulması. Ya Atatürk uluslararası şirketlere madenlerimizi peşkeş çekin demedi. Siyanürle altın arayın demedi. Atatürk ulusallaştırdı pek çok kurumumuzu Osmanlı Devleti'nden sonra. Duyunu ümumileri yabancılara verilmişti zaten. Şimdi de bakıyoruz yabancı şirketler binlerce maden arama şirketi Türkiye'de cirit atıyor. Cengiz Holding'i zaten biliyoruz. İhale şirketi. Oysa ki halk orada, halk diyor ki ben bölgemde istemiyorum bunu. Bu insan belediye başkanı, halkın yanında mı? Değil. İşte bu insanın bir de böyle bir dikkat çeken tarafı var. Yani böyle insanlar tabii kullanılıyor da olabilir bazıları tarafından. Ya bu ön plana da çıkartılıyor olabilir. Oysa kat be kat zengin bu şirketler, Türkiye'yi sömüren bu şirketler ya da sömürten, peşkeş çeken şirketler, şirketlerin yanında duruyor bu bayan. Mihal Gazi Belediye Başkanı. Ya Habere göre zaten Sol Gazete'de açsınlar baksınlar bu haber var. Ya Ayça Hanım durum şöyle aslına bakarsanız bu ben sık sık söylüyorum 24 Ocak kararları içerisindeki önemli maddelerden bir tanesi de maden için maden aramaları için özel kurumlara verilmesi, izin verilmesi. Hatta uluslararası kuruluşlara. Yani bu bugünün meselesi değil. 24 Ocak 1980'den beri ülkemizin bir takım değerleri peşkeş çekilmeye başlandı. Madenleri, kamu iktisadi teşekkülleri, parası, hatta askeri kuvveti. Yani bütün bunlar bir programın parçası. 12 Eylül 80 bakın.
O darbe de bu programı oradan geliyor. uygulayabilmek için yapıldı. Dolayısıyla beni şaşırtmıyor artık bir belediye başkanının bir holdingin tarafında yer alarak halka cephe alıyor olması beni şaşırtmıyor. Beni üzen kısmı halkın tamamen sahipsiz kalmış olması. Bakın, herhangi bir siyasi kuvvet, bir önderlik yeniden ayağa kalkmamız için şu anda görmüyoruz. Ve bu bizi sahipsiz, başı kesik tavuk gibi çaresiz hissetmeye sebep oluyor. Bizim yeniden kuruluş ayarlarına dönen, Atatürk ilkelerini günümüze uyarlayan, Cumhuriyete dört elle sarılmış, halkın egemenliğini tek egemenlik olarak kabul eden, ulusun çıkarları için mücadele eden bir kuvveti yaratmaya ihtiyacımız var. Biz Türk kadınları bu açıdan üzerimize düşeni yapmak üzere Türk Kadın Hareketi olarak böyle çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Kadınlarla bu açıdan, bu konularda toplantılar yapıp bu toplantıları geliştirmek, zenginleştirmek, daha çok kadına ulaşmak, bu çabaların içerisindeyiz. Bazı arkadaşlarımız da bizzat bu programları uygulayan AKP'nin, MHP'nin kadın kollarını ziyaret ederek, bakın, Türkiye'ye başına çorap örmüş bu kuvvetlerin kadın kollarını ziyaret ederek milli bir kadın hareketi yaratalım diye dolaşıyorlar. Esasen Evet. esasen biz nerede durduğumuza iyi bakmak zorundayız. Biz şu anda böyle bir kuvveti yaratmak için seferber olmuş durumdayız. Türk kadını kendi kuruluş değerlerine dönecek. Bu Anadolu'nun bağrından çıkmış bu Türk kadını yeniden halkını birleştirmek, ulusunun çıkarları için mücadele etmek konusunda neler yapabilir? Yeniden bir araya gelmek için biz döndük, tarihe bakıyoruz. Nezih Muhittinler nasıl yapmış? Halide Edipler ne yapmış? Fatma Seherler nasıl karar verip de atın üstüne çıkıp saldırmış? Biz onları öğrenmeye ve kendi değerlerimize hem kültürel olarak hem siyasal olarak nasıl sahip çıkabileceğimizi tartışıyoruz. Gerçek şudur ki her kesimde bu arayış var. Sadece Evet. kadınlar açısından değil. Yani meslekli insanlar kendi meslek örgütlerinde bu arayışın içinde. Herkes, kadını erkeği yeniden kimsesizlerin kimsesi olacak. Yeniden Cumhuriyet'in değerlerine sahip olacak bir örgütlenmek için bütün koşulları yaratmaya gayret ediyor. Bir kuvvet yaratılması lazım, bir önderlik yaratılması lazım. Yoksa böyle hakikaten iklim de bozuldu, fırtına nereden eserse o tarafa doğru savrulmak hepimizin yaşadığı şey haline geliyor ve bu ülkemiz için çok da hayırlı değil açıkçası. Evet Pınar Hanım, sizinle daha önce de vurgulamıştık ama şimdi şöyle bir şey var. Kadın hareketlerinde partili kadın hareketi olma diye bir şey var. O zaman da parti güdümüne giriyor. Bu aslında söylediğiniz gibi her alanda var. Mesela medyada da şu partinin kanalı, bu partinin kanalı var. Evet. Oysa memleketin tehlikeye gittiğini gören kesimler, Atatürkçülüğün elimizden yönetim anlayışı olarak insanlar Atatürkçü ama yönetimleri ele geçiren kadrolar öyle değil. Elimizden kayıp gittiğini gördükçe Atatürkçülüğün bir çözüm aramaya başladık. Yani herkes kendince bir çözüm arıyor. Dolayısıyla onların bağlı bulundukları ne bileyim medya kuruluşlarından kopuyorsunuz. Özgür bir platformda bir çözüm arıyorsunuz. Siz de kadın hareketi olarak Atatürkçü o platformlarda çözüm arıyorsunuz. Yani o sıkışmışlık var çünkü oralarda. Ve özgürce konuşulamıyor. Çünkü partiyi düşünüyor. Parti yönetimi ne der? Onu düşünüyor. Şimdi bu konuyu nasıl açarsınız? Yani o kadınlarda özgür mü? Ne bileyim her konuda konuşabiliyorlar mı? Bir noktalara gelebiliyorlar mı? Geliyorsa hareket edebiliyorlar mı? Nasıl sizce, nasıl gözlemliyorsunuz durumları? Yani Ayça Hanım, partilerin kadın kolları erkeklerin rahatça yapamadıklarını yapsınlar diye yapılmış uygulamalardır aslında. Yani parti siyasetini kadınlar aracılığıyla yaygınlaştırmak. Aslına bakarsanız pek çok
partinin pek çok kadın kolları kadın hareketi açısından, kadının içinde bulunduğu koşullar açısından fikir üretmekte zayıftır. Çünkü bu fikirleri ürettiğiniz zaman birebir karşınıza gelecek siyasi erkeklerden oluşan siyasi erkekle karşı karşıya gelmeniz gerekir. Dolayısıyla kadın hareketi içinde kadın kolları zayıf bir toplumu işaret eder. Kadınların çıkarları, kadınların hakları için bu kadın kolları herhangi bir çalışma içine giremez çoğunlukla. İşte bir kesimin kadın kolları başını örter, mahallelerde dolaşır, oralarda bir takım dini etkinlikler yaparken bir kesimin kadın kolları bildiri dağıtmayı esas alır. Partilerin çay ocaklarında çalışırlar, ortamı kapıyı açıp kapatırlar. İşte tabii seçim zamanı daha çok boy gösterirler. Esasen kadın hareketi bağımsız tutum almalıdır. Ama bu bağımsızlık bir siyasetin olmadığı anlamına gelmez. Herkesin bir siyaseti var. Türk Kadın Hareketi'nin de bir siyaseti, bir ideolojik duruşu var. Nedir bu? Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş değerleri, Atatürk devrimleri, Cumhuriyet devrimleri, bu bizim siyasi kabulümüz, ideolojimiz bu şekilde sağlamlaşır. Herkesin var böyle bir bakış açısı. Kadın hareketinin de var. Ancak kimi fonlardan destek alıp ekonomik olarak bağımsızlığınızı terk ettiğinizde ya da bir takım siyasi partilerin arka bahçesi olarak onların gösterdiği hattın dışına çıkmadan bir takım etkinlikler yaptığınızda bağımsızlığınızı kaybedersiniz. Bu sizi halkla buluşmaktan alıkoyar, güçlenmekten alıkoyar ve sahiciliğinizi kaybedersiniz. Sahici olmazsınız artık, gerçek olmazsınız. Bir abi size bir şey söyler, tamamen kendi siyasi bakış açısıyla. Siz de kadınlar olarak bunu kabul edip, şekillerini değiştirip bir şeyler yapmaya gayret edersiniz. Ama aynı partinin içinde kadınlar dayak yiyordur, itiraz edemezsiniz. Aynı partinin içinde çok eşlilik vardır. Evet, Hatırlayın, evet, Aile tabii. Bakanımızın başına gelmişti. Sesinizi çıkartamazsınız. Dolayısıyla bir kadın hareketinden söz edeceksek, siyasi partilerin ve bir takım fonların bağlayıcı etkilerinden uzak durmalısınız. Bu kendi gücünüze güvenmekle ilgilidir. Kendi gücünüze, kendi bütçenize, kendi imkanlarınıza güvenerek ayakta kalmaya zorladığınızda ortaya size inanan, sizinle birlikte el ele tutuşacak olan ve daha doğru, tabii siz her doğruyu biliyor değilsiniz ama bilimsel esaslarla hareket ettiğinizde doğruyu bulmak için tartışabileceğiniz bu anlamda güçlenecek ve gelişimini sürdürecektir. Bakın, odaların da başına gelen aynı şey. Çeşitli mesleki odalar yönetimlerindeki ele geçmiş bir avuç bölücü kişiler yüzünden, öyle diyelim, her yerde de gericilik hakim değil, bir yandan da bölücülük hakim. Bunlar yüzünden kendi mesleki alanlarında mesleklerine dair bir gelişimi tartışamaz, konuşamaz hale geliyorlar. Evet, doğru, haklısınız. Tabii bu böyle olunca her kurumun yeniden bağımsızlığını gözden geçirmesi gerekiyor. Seçtiklerimizin bizi temsil edip etmediğini iyi kontrol etmemiz gerekiyor. Hani kadın hakları siyasi partilerin kadın kollarıyla kadın hareketinin mensuplarının iç içe geçmesi ve siyasi partilerin merkezlerinden bağımsız kadın kollarının bir bütçesi olur ise daha özgür olabilecekleri ve bu tartışmalarda daha bağımsız davranabilecekleri günlerde bir işe yarayabilir kadın kolları. Yoksa şu ana kadar siz gördünüz mü? Ben görmedim. Kadın kolları içerisinde çalışıp da bir siyasi kazanç elde etmiş kadın. Ben hiç rastlamadım. Kadın kollarındaki mücadele genellikle partide çok beğenilen bir mücadele değildir. İşte o da yapsınlar, bildiri dağıtsınlar, işte şu bu filan, küçümsenir. Tabii.
Evet, Evet. yani dolayısıyla kadın hareketinin bağımsızlığı, bir kadının özgürlüğü çok önemli ve detaylı bir tartışma. Çünkü bizi yeterince bağlayan bir takım geleneklerimiz, göreneklerimiz var, çocuklarımız var, vazgeçemediğimiz büyüklerimiz var. Biz zaten özgürlüğü böyle tarif ediyoruz. Çocuklarımızla olan ilişkilerimizde daha rahat, büyüklerimizle olan ilişkilerimizde daha rahat. Kendi kararlarımızı verirken onların dengelerini de gözetiyoruz. Dolayısıyla öyle basit bir şey değil özgürlük. Bakın, İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra Ziya Gökalpler yeni hayat nasıl olmalı diye tartışmaya başladılar. O tartışma hala bugün de sürüyor bence. Yeni Hı hı. hayatı nasıl tarif ettiler? Kadının toplumdaki yerini tartışarak yeni bir hayat perspektifi açabildiler. İşte kadın toplumsal yaşamda mı? Kamuda görünebiliyor mu? Aile içindeki konumu nasıl? Cumbaların arkasından çıkabilecek mi? O gün tartıştıkları o yeni hayat meselesi bugün de aynen gündemimizde. Yani biz de şöyle tartışabiliriz. Kadın dört duvar arasından çıkacak mı? Çıkabilecek mi? Medyanın saldırısından kurtulabilecek mi? Televizyonların hakimiyetinden, tüketim alışkanlıklarından çıkabilecek mi? Bir takım kamu hayatında görünebilecek mi? Toplumsal yaşamda, çalışma yaşamında ne kadar etkin olabilecek? Biz de hala bunları tartışıyoruz ve hala bunların üzerine eklemlenmiş medyanın ve diğer şeylerin etkisiyle şiddeti tartışıyoruz mesela. O Tabii, günlerde bu tabii. kadar belirgin görmediğimiz, duymadığımız şiddeti bugünlerde daha fazla tartışır oluyoruz. Hatta çocuklarımızı korumaya çalışıyoruz. Hı hı. Aileler Tabii, yapabiliyorsa özel okullara kaçıyor. tabii, Ee, tabii. Yani özel sağlık sigortaları, özel okullar, özel hekimler, Evet, hayat tabii. özelleşiyor. Yani her bakımdan özelleştirildi zaten. Bütün Hı hı. bunlara kaçıp duruyoruz. Dolayısıyla hani bir kadının giyiminden başladık. Bakın Hı nerelere hı. geliyoruz. Sadece giyim kuşam sizi bağlamıyor. Bütün bir toplumu bağlayan bir şey. Ve ben buradan bütün kadınlara, hani başı bağlı, bağsız, ayrım yapmadan bütün kadınlara diyorum ki, gelin üzerinde yaşadığımız bu vatanı kaybetmeyelim. Bu Tabii. vatanın bölünmesini ve gericileşmesini kabul etmeyelim. Çünkü kabul edersek, vatan ayaklarımızın altından kayıp giderse, çok örneği var. Vatansız kalan kadının nasıl bir çare olduğuna ilişkin. Tabii, tabii. Suriye'de gördük. Yani Gördük, evet. daha da görmekteyiz de üstelik. Bakın, Hı hı. hepimiz görüyoruz ve yaşıyoruz. Ki ülkemiz hala bizimleyken bile kadının düştüğü konumlar bellidir. Ülkenin bağımlılığı arttıkça, Hı hı. ekonomik, siyasi, kültürel boyutta zayıfladığı arttıkça bakın kadın ne hale geliyor. Yani bu böyle doğru bir ilişki var arada vatanla kadın arasında. Ve bunu ta Cumhuriyet öncesi kadınlarından bugünlere kadar hep söyleye geldik, hep tartışa geldik. Şimdi diyoruz ki gene o noktaya gelinildi. Gene Hı hı. Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti gibi, gene Nezihe Muhittinler gibi, Şüküfe Nihaller gibi yine toprağa ellerimizi geçirip bu parça bizim, bu vatan bizim deme noktasına böyle ramak kaldı. O noktaya geliyoruz hızla. Dolayısıyla biz hani bu sahte söylemlerden kurtulalım. Evet. Kendimize dönelim. Yine Türk ulusunun, bütün bir milletin çıkarları için, burada Türk ulusu derken etnik bir kimliğe vurgu yapmıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir bakış açısıyla söylüyorum. Bütün bir milletin çıkarlarını savunmak, yine bu vatanın anası olmak mecburiyeti karşı karşıyayız bu böyle bir mecburiyetle. Dolayısıyla kılığımıza da dikkat edeceğiz. Çocuklarımıza da, mecliste neler olup bittiğine de, liselere gelen genelgelere de, her şeye dikkat etmek Evet. zorunluluğumuz var. Gördünüz mü? Evet. Siz bir şey söylediniz, ben neler söyledim yine. Yok, o taraflara zaten ben de tam gelecektim. Bu dini bölücülük ve etnik bölücülük dediniz.
Şimdi Pınar Hanım, Türk halkının %80 bu saldırılara rağmen %87'sinin Atatürkçü olduğu, Atatürk'e bağlı olduğu çok sevdikleri görülüyor yapılan araştırmalarda. Ama buna rağmen tabii Atatürk tam bağımsızlıkçı, milli bütünlükçü felsefeye sahip bir insandı. Zaten Kemalist tezde de altı oku gündeme getirdi. Bu ülkeye uygun bir elbise dikti Atatürk ve ulusu birleştirdi. Söylediğiniz gibi bütün Türk vatandaşlarına biz Türk halkı diyoruz. Ama kendisini istediği gibi hangi etnik kökenden geldiğini tarif edebilir. Ama ulusun bir ismi var. Bu bütünlük olmasa işte parçalanma devam edecekti, toparlanamayacaktı. Şimdi bunu halk görüyor aslında. Atatürkçülüğe halk daha çok kayıyor. Özellikle bu iktidarı gördükten sonra kayıyor. Halkta da böyle bir arayış var. Çünkü partisizler partisi var artık. Halkın ciddi en büyük çoğunluğu hangi partiye oy vereceğini bilmiyor. Dolayısıyla halk bu şekilde, ancak etnik ve dini bölücülükler var. Dini bölücülüğü hani biliyoruz zaten. Şimdi mecliste bir komisyon raporu çıktı. Hani ona da değinmeden olmaz. Hani söylediniz, Doğru. mecliste de ne olduğuna bakmak zorundayız dediniz. Doğru. Mecliste neredeyse bütün partiler, işte bir iki İyi Parti ve bir de masadan kalkan Demokrat Parti var. Sonradan kalktı o da. Ancak diğer hepsi oturdu o masaya ve bir rapor işte ortaya çıkardılar. Ama bu yapılan araştırmalarda yine halk bu sürece karşı. O yüzden referanduma da götüremediler zaten. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bu meclis halkı temsil ediyor mu? Ne diyorsunuz? Yani sorunun içinde temsil etmediği kesin. Hem yıllardır aslında şimdi hani siyasi partilerin dışında bir neye karar vereceğini bilmeyen seçmen kitlesi var dediniz ya. Yıllardır aslında seçim yapmıyoruz biz. Bize dayatılanlar arasında hani 40 katır mı 40 satır mı noktasında bir yerde duruyoruz seçmen olarak ve kimimiz sandığa gitmeyerek tepkimizi gösteriyoruz. Artık bu seçimlerde iyice hani önümüzdeki seçimlerde bir değişiklik olmazsa insanlar hiçbir şekilde gitmeyecekler gibi gözüküyor ya da kararsız kalacaklar gibi gözüküyor. Bu komisyon çalışmaları başlamadan CHP'ye dedik ki bu komisyona katılma. Sadece biz demedik. Pek çok kesim, hatta kendi üyeleri bile bu komisyon çalışmasına katılmama yolunda çağrı yaptı CHP'ye. Katılmasaydı bu kadar legalleşmezdi. Bu komisyon böyle bir rapor yazamazdı. Katıldı ve bir rapor yazdılar. Bu günaha ne yazık ki hep böbürlendikleri Atatürk'ün partisi olma sıfatıyla dahil olmuş oldular. Artık Atatürk'ün partisi değiller. Bunu açıkça ifade etmek gerekir. Çünkü etnik bir kimliğe bağlı olarak bir siyasetin yapılması mümkün değil. Telefonum çaldı. Hemen şunu kapatayım. İzninizle gürültü olmasın. Kısa bir o zaman bilgi vereyim. Evet, son ikinci çözüm süreci olarak adlandırılan süreç Numan Kurtulmuş'un, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un bir sonuç raporu açıklamasıyla bitti gibi gözüküyor. Evet. Ve üstü örtülü bir takım değerlendirmeler yapıyorlar aslında. Üstü örtülü. Yani ne olacak, ne bitecek, umut hakkı verilecek mi, verilmeyecek mi? İşte o değil de umut hakkı şeyini ikili kelimeyi kullanmadan umut hakkının verileceği dile getiriliyor mesela. İşte halkın nabzı ölçülüyor bir çeşit. Evet, yani işte adaya gidildi, İmralı Adası'na büyük bir halk tepki gösterdi. CHP gidemedi bile. Yani ne işiniz vardı o zaman orada yani? Yani anlaşılır gibi değil. Aslına bakarsanız bu ülke evlatlarını kaybetti. Her bakımdan evladını kaybetti. Üstelik yıllarca bunun tartışmaları yaşandı. Yani insanlar yaşadıkları acıları unutmadılar. Dolayısıyla buralarda böyle bebek katillerine sayın filan diye hitap etmek ve onları ziyarete gitmek kabul edilebilir bir şey değil. Ve bunu hangi çıkarlar doğrultusunda yaptıkları da ayrı tartışma konusu. Bu ulusun çıkarlarıyla ilgili değil. Bu kime biat ettilerse, emperyalizme biat ediyorlar tabii. Emperyalizmin çıkarlarına uygun adımlar bunlar. Bizim çıkarlarımıza uygun değil.
Dolayısıyla buradan nasıl dönerler bilmiyorum ama bu işi artık bir sona getirmenin zamanı geldi de geçiyor. Ve bu kararsız kitlenin bir an önce önderliğini yaratması lazım. Hani kendi Atatürkçü ise, hani Atatürkçü olmak ise mesele, Atatürk'ün yolunda ilerlemek ise mesele, tek başına da olsa bu yola devam edip önderlikleri yaratmamız lazım. Böyle bir sorumluluğumuz, böyle bir görevimiz var. Hani ben genç bir kızken okuyup diğer gördüğüm evde oturan anneler gibi olmayacağım karar vermiştim. Küçük bir genç kızken. Bu kararla beraber okuma hayatına atılmak bana şöyle bir sorumluluk da yükledi bir yandan. Madem ki öğrendin, madem ki biliyorsun, öğrendiklerini ve bildiklerini ne kadar biliyorsan, kibirden söz etmiyorum, ne kadar bilgiye sahipsen, başka insanların yararına, toplumun yararına kullan. Bu toplumcu bir bakış açısını biz Atatürk'ten öğrendik. Kendisi bir Osmanlı paşası iken pekala kendi çıkarlarını düşünerek çekip gidip başka bir ülkede pekala yaşayabilirdi. Ama bütün öğrendiğini kelleyi koltuğa alarak bütün bir ulusun çıkarları için mücadele etmeyi esas aldı. Biz de ona bakarak, önderimiz olduğu için ona bakarak davranmayı esas alacağız ve ülkemizin çıkarları için, ulusumuzun çıkarları için ne biliyorsak hayata geçirmeye çalışacağız. Ve kesinlikle meclisin bu milleti temsil ettiğine inanmıyorum. Artık hani bu başkanlık sistemiyle beraber zaten milletin vekili olmak arasındaki bağ koptu. Evet. O bağ koptu. Artık hani milletvekili olmak için bir çabaya girmenin bile gereği yok. Çünkü nesin, ne diye gideceksin, ne söyleyeceksin, hangi vekilsin, nesin? Dolayısıyla buraları eleştirmeye kalkarsak CHP'nin günahlarını çok konuşmamız gerekir. Orada çok günahları var. Bu Evet. iktidar 25 yıldır iktidarsa 25 yıldır da günah biriktiriyor CHP muhalefet olarak. Dolayısıyla Tabii. biz onları bir kenara bırakarak diyebiliriz ki yeni bir önderlik yaratmak için hadi arkadaşlar bir araya gelelim, çaba sarf edelim, partimi kuracağız, hareket mi yaratacağız, ne yapacaksak gelin Atatürkçüler birleşin demek zorundayız yani. Atatürk'ün devrimciliğinde birleşmek ama. Atatürk'ün halkçılığında birleşmek, milliyetçiliğinde birleşmek. Hani Atatürk'le birleşmek deyip yakamıza rozet takmakla yetinmekten söz etmiyorum. Şimdi tabii Pınar Hanım, burada dikkat çeken şey şu. Tabii ki olayın bir duygusal boyutu var. Şu, şehit anneleri, şehit yakınları, çocukları, annelerini, sakat kalanlar. Mesela bunlar çok az konuşuluyor. Biz genelde işte şu kadar insan öldü diyoruz. Gencecik yaşta sakat kalan binlerce insan var. Tabii. Bu insanlara uzuvlarını nasıl vereceksiniz? Kaybettiklerini nasıl vereceksiniz? Bu insanların hayatı zindana dönmüş durumda. Terör nedeniyle, PKK terörü nedeniyle. Çocukları, kadınları öldürdüler, sivilleri öldürdüler. Ve bunu yaptıklarını da örgüt itiraf ediyor, zaten üstleniyor. Hani burada bir takım PKK destekçileri veya PKK sevicileri veya onun siyasal uzantıları DEM Parti gibi veya onun çeşitli işte isimleri altında veya onların mesela birleşik yapı olarak meclise giriyorlar. Birkaç parti adı altında giriveriyor bunlar. Ya efendim biz de şey yaptık. Bizim de insanlarımız öyle. Siz teröristsiniz. Terörist olmayı seçtiniz. Daha çocuk kaçırdınız. Kız çocuklarını kaçırdınız. Onları teröriste dönüştürdünüz. Siz saldırıyorsunuz. Biz burada ülkemizi savunuyoruz. Yani sonuçta bu çocuklar, bu gençler, insanlar teröre karşı savaştığı için öldüler. Şimdi bu mantığı bir defa kurmak gerekiyor. Çünkü ortak bir tarafmış gibi masaya, hani bir savaş olmuş da masaya oturuyormuş gibi yapıyorlar. Böyle bir şey yok. Burada bir terör olayı vardı ve var. Hala bitmedi. Mesela bazen ben şaşırıyorum. Türkiye'de ya terör bitti diyorlar. Terör bitmedi ki. Daha dün TUSAŞ'a saldırı yaptı terör örgütü ve üstlendi. Bunu üstlendi. Orada bir kadın öldü mesela. Çocuğu kanser hastası bir genç anne öldü. Yani hayret ediyorum. Terör bitmedi. Türkiye'nin içinde de bitmedi. Bir de işte olayın bu duygusal yönü var. Ancak asıl önemli olan, diyelim ki bunları biz geçmişi bıraktık. Bu terör örgütü de feshedildi, iptal oldu falan.
Ya Amerika Birleşik Devletleri bölgede ayrı bir devlet kurmak istiyor. Bizden bir parça koparmak istiyor. O yüzden bu Büyük Orta Doğu Projesi veya ikinci çözüm masası kuruldu. Suriye'de de bir bölümü var bunların. Zaten bir bölgeye sıkıştılar ama bir iki bölgeye. İran'da var. İran'a da zaten bir saldırma planı var. Yani bu büyük proje nasıl görülemiyor Pınar Hanım? Yani olayın hadi geçmişte olan kısmı diyelim ki 100 yıl geçti unuttuk. Şimdi bir de böyle bir proje daha var. Yani duygusal boyutun ötesinde bir de bu var. Bunu nasıl göremiyorlar sizce? Bence Nedir yani? göremeyenler bence halk görüyor. Yani Amerikan karşıtlığı bu ülkede çok yaygındır. Atatürkçülük kadar Amerikan karşıtlığı da %90'lara varacak bir birikim yaratmıştır halkın içinde. Halk bunu görüyor. Göremeyenler meclistekiler. Çünkü özgür iradenizle karar verme hakkını kaybettiğinizde bir takım bağımlılıklar geliştirmeye başladığınızda halkınızın ve ulusunuzun çıkarları için bazı şeyleri görmeye engel oluyor. Bir defalıkla bir şey olmaz diyor ya bakanlar. Bir defayla bir şey olmuyor ve ulusunun çıkarından yana tavır alamıyorlar. Bakın şehit ve gazi yakınlarından söz ettiniz. Dönüp de bu insanlara söyleyecek sözümüz yok. Utanmayı bilen açısından bu insanlara söyleyecek hiçbir söz yok. Bu insanların hayatından vatan sağ olsun lafını çıkartmak üzeresiniz. Vatan sağ olsun diye evladını yollayan, vatan sağ olsun diye canını dişine takarak terörle mücadele eden insanın karşısına nasıl çıkacaksınız? Bu söyledikleriniz çok doğru. Bütün bunlara tabii daha büyük pencereden bakmak gerekiyor. Amerikan emperyalizmi bölgemizi kuşatmak için Suriye'yi mahvetti, İran'ı mahvetti. Şimdi İran'a doğru gitmeye çalışıyor, saldırılar düzenliyor. İsrail'i bir saldırma aracı olarak kullanıyor. Bunlar hepimizin bilgisi içinde ve ulusumuzun çıkarları neyi gerektiriyorsa bizim de Asya ile buluşup birleşmemiz gerekir. Kişisel kanaatim. Ve meclisimizin de yeniden bir derlenip toparlanıp gerçekten milletin vekili olup kendi sınırlarımızı koruyan, kendi ulusumuzun çıkarlarını yeniden planlayan ekonomik, siyasi, kültürel, toplumsal hepsi birden ve diğer ilişkileri, diğer ülkelerle olan ilişkileri ulusal çıkarlar üzerinden planlayan bir bakış açısına ihtiyacımız var. Ama ne yazık ki bizim bütün bunlardan önce yine aynı şeyi söyleyeceğim, bir önderlik yaratmamız gerek. Bu söylediklerimizi hayata geçirmek, iktidar olmak için bir önderlik ihtiyacımız çok açık gözüküyor. Yoksa tabii karşılıklı bir savaş yapılmadı. Amerikan silahlarıyla bize saldıran küçük çocuklar karşısında Türk ordusu sonuna kadar mücadele etti. Bakın bu Demliler, PKK sevicileri diyeyim, PKK'lılar hiç daha kaldırılan kız çocukların nasıl kullanıldığından söz etmez ama eş başkanım bak bizde eşitlik var diye caka satmayı pekala bilirler. Küçücük çocukları her bakımdan kullandılar, genç kızları. Cinsel obje olarak kullandılar her bakımdan ve bunu hiç konu etmezler. Feodalitenin olduğu, hakim olduğu bir yerden kalkıp bize kadınlara özgürlük, eşitlik hikayeleri anlatıyorlar. Ne yazık ki biz onların gerçek yüzünü biliyoruz. Hani ne yazık ki diyeceğim, kandırılan arkadaşlarım için ne yazık ki. Hala bu eş başkanlığı vesaireyi aman ne özgürlük deyip bize sunan arkadaşlarım açısından söylüyorum. Gerçek durum böyle değildir. Feodalite varsa bir yerde orada bir kadına özgürlükten, çocuğa eşitlikten, kadından, çocuktan söz edemeyiz. Dolayısıyla bu PKK sever bölücüler açısından tabii bütün bir milletten söz etmiyorum. Sadece PKK'lılar için söz ediyorum. Bu ayrılıkçı, bölücü terör örgütünün sonu gelsin istiyorum. Ama 2-3 tane silah bırakıp 2-3 poz verip bir oyunun tarafı olmakla bu iş olmaz. Amerikan emperyalizmi ne zaman vazgeçer, çöker gider. Bu terörden hep beraber o zaman kurtulabiliriz. Çünkü besleyen Amerika. Evet. Silahlarla dolu silah verdiler. Besleyen Amerika. Yoksa hatta geliştiren Amerika.
Bu fikirleri onlara veren Amerika. Dolayısıyla buralardan Amerika'ya bağımlı bir kuvvetten özgürlük çıkmaz. Bizim hepimizin bunu bilerek hareket etmesinde sayısız fayda var. Kadın Tabii. haklarından nerelere geldik sevgili Ayça Hanım? Çok önemli gerçekten, çünkü yönetimde. Şimdi ben o zaman son olarak şunu söyleyeyim. Temiz siyaset, hani günümüzü etkileyen bir şey. Daha doğrusu temiz siyaset olmalı ama kirli bir siyaset var. Yani ne bileyim, işte milletvekili transferleri var. Altılı ittifakla giriyor CHP'nin listesinde, ki CHP'liler buna çok itiraz etmişti, işte bu Sadullah Ergin olayı gibi. Geçmişte AKP'de yer almış, işte Fethullah Gülen'i savunmuş etmiş insan CHP'nin listesine sokuldu ve milletvekili yapıldı. Şu anda da bazı milletvekili transferleri oluyor, işte CHP'den, İYİ Parti'den AKP'ye geçenler oluyor. Buna ne diyorsunuz? Yani bu aslında yani çok tabii kötü uç örnekler ama böyle bir kirlilikte halk ne yapsın? Yani Pınar Hanım, ne yapacak halk gerçekten yani? Zaten sevgili Ayça Hanım, bazen çeşitli köşe yazarları, aydınlarımız halkı suçlayarak uyanmıyorlar. Hala bunlara oy veriyorlar. İşte görmüyorlar, uyanın halkım falan gibi konuşmalar, yazılar Evet. yazıyorlar. Ben çok üzülüyorum çünkü halk uyanmıyor değil. Uyanık, Doğru. görüyor Hı. ama ne yapacağını bilmiyor. Çünkü neden? Bu gibi bir kirlilikle ferdi bir mücadele imkanınız yoktur. Kişisel bir çaba harcayarak bu işlerden kurtulamazsınız. Yani böyle topyekün bir saldırıya topyekün yanıt vermek gerekir. Yoksa halkımız uyanmadı, derin uykuda, hep aynı insanları seçiyor falan değil. Halkımız gerçekleri görüyor. Ve Doğru. halka bu şekilde davranan insanlara benim hiç güvenim kalmadı artık. Halkı uyandırmaya çalışanlara da güvenim kalmadı. Haklısınız. Önce Yani uyanmanız gerekmez mi? doğru, Topyekün doğru. Bir de saldırıya topyekün yanıt verilir. Bu durumda hepimizin üzerindeki sorumluluğu hissederek davranması gerekli. Öyle düşünüyorum. yani ben de o sözlere aslında kızıyorum. Bazen hani kullanmış mıyımdır bilmiyorum, hatırlamıyorum ama yani örneğin CHP'yi destekleyen köşe yazarları var. AKP'yi destekleyenler olduğu gibi. Halka uyuyor diyor, uyanın diyor. Hala uyanmadınız mı diyor. Böyle hani paylaşımlar da oluyor. Şimdi ben o zaman şunu soruyorum ona. CHP milletvekillerini kendimiz mi belirliyoruz, yoksa atamayla mı belirleniyor? Ya da bir delege sistemiyle mi belirleniyor? Örneğin Sadullah Ergin'i CHP'liler mi seçti? E, Yani bu AKP'ye geçen milletvekillerini CHP'liler mi seçti? Şimdi önümüzde bir aday listesi çıkıyor. Tabii, Uyanın artık. Niye AKP'ye oy veriyorsunuz? CHP verin. CHP'ye versek ne fark edecekti? Hepsi AKP'ye geçiyor bunların. Bu tabii. sonradan gelenlerin veya idealist olmayan milletvekilleri. O zaman halka niye uyuyor diyorsunuz? Çünkü seçim zamanı herkes koşsun sandığa, yoksa siz mesulsünüz diyorlar. Gene halkı suçluyorlar. Ya Evet, halk bakıyor çaresinden, gene tamam CHP'ye veriyor ama sonuç değişmiyor. Dolayısıyla halk uyumuyor. Söylediğiniz gibi alternatif yok. Buna itiliyor. Yani bu sistem buna itti halkı. Parti içerisinde de atamayla belirleniyor milletvekilleri. çok doğru. Ama söylediğiniz çok doğru. Önderlik, yani bir önderlik, yani bir farklı bir yol belirlemek gerekiyor. Bir başka bir şey belirlemek gerekiyor gerçekten. Belki halk Çok doğru. bunu bulacaktır. Evet Elbette yani. bulacak. Yani bizim başka çıkış yolumuz yok. Tabii ki halkımıza güveniyoruz. Ben hep halkıma güvenirim. Evet, belki ağır hareket eder ama hareket ettiği zaman da önünden de denize dökmüşlüğü vardır, yani daha önceki yıllarda da. Denize dökmüşlüğü vardır. Evet, tabii. Tabii, Evet, doğru. ben halkıma Doğru. güvenirim. Ve elimizden ne gelirse hayatımızı bu sorumlulukla yaşamaya hepimizi davet ediyorum. Hepimiz bu sorumlulukla yaşayalım. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii Türk Kadın Hareketi'ni de destekliyoruz. Bu çok iyi oldu. Tıpkı eğitim hayatında nasıl eğitim işi var, Atatürkçü Öğretmen Sendikası. Burada da Türk Kadın Hareketi var. Ama isminiz Teşekkür şeyle ederim. karışır diye ben hani tekrar edeyim onu. Türk Kadın Hareketi Derneği var. O sizinle ilgili değil. Ama Sizinki sadece Türk Kadın Hareketi. Çok evet, benziyor çünkü isim. çok doğru. Biz sadece bir platform olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Bizim sosyal medyamızı izlemeye devam etsin arkadaşlarımız. Bizi çabucak bulabilirler. Teşekkür ederim. Evet, ben
Ben de teşekkür ediyorum. Bu arada Son Söz adıyla başka da gazeteler de var, yani bizim ismimize Ya. benzer. Bizimki de sonsöz.net sitesi ve Son Söz gazetesi internet official, Son Söz official olarak YouTube kanalımız var. Benzer isimler olabiliyor böyle. Onu da ben de hatırlatayım. Evet. Ama çok başarılar diliyoruz. Yani sizin Teşekkür varlığınız ederim. gerçekten Türk Kadın Hareketi için çok önemli. Böyle bir bağımsız Atatürkçü, hani Cumhuriyet'in temellerine sadık bir kadın hareketinin olmasına çok ihtiyaç vardı. Bunu da yeni de öğrenenler memnun oluyorlar bu gidişattan yani. Teşekkür ederim Ayça Hanım. Hepimiz öğrenmeye devam ediyoruz aslında. Öğrenmeye Evet. devam. Teşekkürler. Oldu. Çok çok teşekkürler Pınar Hanım. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar, başarılar tüm Sağ olun. ekibinize. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.